Akvaryum köşesinde hareketsiz gördüğünüz bir balık her zaman ölü değildir. Sadece son derece derin bir uykunun içinde olabilir. Fakat ona dikkatli bakın. Göz kapakları yok. Beyninde bizimki gibi rüya görmesini sağlayan bir neokorteks tabakası da yok. Bu yüzden yüzlerce yıl boyunca dünyanın en iyi bilim insanları bile balıkların asla uyumadığını zannetti. İnsanlar, kediler, köpekler, bizler uyumak için dünyayla olan görsel bağımızı fiziksel olarak keser, gözlerimizi kapatırız. Fakat balıklar bunu yapamaz. Onlar tehlikelerle dolu, karanlık bir sualtı dünyasında gözleri ardına kadar açık halde savunmasızca uyumak zorundadır. Bu yüzden gece olduğunda akvaryumda yaşanan biyolojik süreçler hayal edebileceğimizden çok daha karmaşık ve ölümcüldür. Biz hobiciler çoğu zaman kusursuz gizemi anlamak yerine onu bencilce sabote ederiz. Akvaryumlarımızı mükemmel kurarız. Suyun sıcaklığını dijital ısıtıcılarla ayarlarız. Amonyak ve nitratı sıfırlamak için pahalı biyolojik filtreler alırız. Fakat konu ışığa geldiğinde devasa bir hata yaparız. Pek çoğumuz geceleri akvaryumu tamamen zifiri karanlık bırakmak yerine mavi ay ışığı modunu açarız. Harika görünüyor değil mi? Karanlıkta parlayan neon renkler, odanın içinde mistik bir atmosfer, internetteki forumlar, pazarlama stratejileri ve ekipman ücretleri bize bu mavi ışığın balıkları sakinleştirdiğini, doğadaki ay ışığını taklit ettiğini söyler. Fakat size acı bir gerçek söyleyeyim. Evinizi süsleyen o masum mavi ışık balıklarınızı yavaş yavaş sessizce öldürüyor. Neden mi? Çünkü balıkların uykusu sandığımızdan çok daha insansıdır. Sadece göz kapakları olmadığı için dinlenmediklerini düşünmek büyük bir yanılgıdır. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı devrim niteliğindeki bir araştırmaya daha yakından bakalım. Bilim insanları zebra danio balıklarını inceledi. Louis Lang adında bir araştırmacı, içi su dolu mini bir akvaryuma sahip özel bir tarayıcı makine icat etti. Balıkları dikkatlice bu makineye yerleştirdi. Onları özel bir jelle sabitledi. Neokorteksleri olmamasına rağmen bu balıkların beyin dalgaları milisaniye ölçüldü. Ve ne buldular biliyor musunuz? Balıklar tıpkı bizim her gece yattığımızda yaşadığımız gibi farklı uyku evrelerinden geçiyordu. Yavaş dalga uykusu ve REM uykusu. Evet, yanlış duymadınız. Balıklar REM uykusuna giriyor. Bu evreye girdiklerinde kasları tamamen felç oluyor. Kalp atışları dramatik şekilde yavaşlıyor ve tüm vücutları hücresel bir onarım sürecine giriyor. Bu sistem 450 milyon yıl önceden beri var. Uyku suyun altında icat edildi. Bu yüzden bu evrimsel mirasa saygı duymak zorundayız. Akvaryumdaki canlılarımızın uykuya dalmak için özel ve tuhaf stratejilere ihtiyaçları vardır. Eğer akvaryumunuzda gece ne arayacağınızı bilirseniz bu muazzam evrimsel taktikleri kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Uykusuzluk bir hayvanı sadece yormaz. Aynı zamanda reaksiyon sürelerini düşürür ve onları avcılara karşı açık hedef haline getirir. Bu yüzden balıklar güvende kalmak için harika yollar bulmuştur. Örneğin Corydoras çöpçü balıklarımıza bir bakın. Gündüzleri kumu eşeleyen, durmaksızın hareket eden ve hiperaktif canlılar gece olduğunda akvaryumun dibinde kımıldamadan dururlar. Bazen o kadar hareketsiz ve tuhaf açılarla kalırlar ki öldüklerinizi sanıp onu bir çubukla ya da parmağınızla dürtmek isterseniz. Fakat onları asla dürtmeyin. Sadece yavaş dalga uykusundalar. Dinleniyorlar. Beta balıkları ise çok daha stratejiktir. Yüzeye yakın bir yaprak bulur ve üzerine yatarlar. Çünkü betalar labirent organına sahiptir. Uykularında bile oksijen almak için ara sıra yüzeye çıkmaları gerekir. Suyun dibinde uyumak yerine yüzeye yakın bir yaprağın üzerinde uyumak, yüzeye çıkma mesafesini kısaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uykularını bölmeden nefes alıp tekrar yaprağa çökerler. Fakat denizlerin ve devasa resiflerin karanlık derinliklerinde durum çok daha ölümcül ve rekabetçidir. Orada yaprağın üzerine yatıp dinlenemezsiniz. Göz kapaklarınız yoksa ve vahşi bir okyanusta uyuyorsanız kan emici parazitlere, yengeçlere ve aç avcılara karşı tamamen açık bir hedefsinizdir. Bu yüzden papağan balıkları her gece uyumadan önce ağızlarından şeffaf, jelatinimsi bir sıvı salgılarlar. Bu sıvı yavaşça tüm vücutlarını sararak onları mükemmel bir mukus kozasının içine hapseder. Bu koza onların taşınabilir biyolojik uyku tulumudur. Kendi kokularını hapsederler. Böylece avcılar onları karanlıkta koklayamaz ve parazitleri kesin bir bariyerle dışarıda tutarlar. Ve sonra köpek balıkları ve yunuslar gibi asla ama asla durmaması gereken canlılar var. Onlar nefes almak, solungaçlarından suyun geçmesini sağlamak için sürekli yüzmek zorundadır. Aksi takdirde boğulurlar. Peki sürekli hareket ederken nasıl uyurlar? Buna tek yarım küreli yavaş dalga uykusu denir. Muazzam bir evrimsel tasarımdır. Beyinlerinin yarısını kapatıp derin bir uykuya sokarlar, diğer yarısıyla yüzmeye, nefes almaya ve etrafı kollamaya devam ederler. Gözlerinden birini kapatıp diğerini fal taşı gibi açık tutarlar. İşin ilginci, eğer uykudaki yarım küre bir şekilde uyanmaya zorlanırsa daha sonra o yarım küre bu eksik uykuyu telafi etmek zorundadır. Uyku ihtiyacı
her iki yarımkürede bağımsız olarak birikir. İşte uykunun biyolojik önemi bu kadar büyüktür. Doğa, balıkların uyuyabilmesi için mukus kozaları, geçici felç halleri ve beyni ortadan ikiye bölen donanımlar icat etmiştir. Fakat biz evlerimizde ne yapıyoruz? Bütün bu 450 milyon yıllık kusursuz sistemi gece prize taktığımız ucuz bir mavi led lambayla yok ediyoruz. Bilim insanları ve biyologlar bu yıkıcı fenomene alan, yani gece yapay ışık kirliliği adını veriyor. Milyarlarca yıl boyunca yeryüzündeki tüm yaşam güneşin doğuşu ve batışıyla senkronize olan kusursuz bir ritimle yaşadı. Tek hücreli alglerden dev balinalara kadar her canlının DNA'sının derinliklerine kodlanmış bir sirkadyen ritmi vardır. Hatta akvaryumumuzdaki yaşayan mini algler bile gündüz güneş enerjisiyle şeker üretir, gece karanlığında bu şekeri tüketerek bölünürler. Güneş battığında ve ışıklar tamamen azaldığında balığın beyni epifiz bezine güçlü bir sinyal gönderir. İşte o an karanlık hormonu olarak bilinen melatonin salgılanmaya başlar. Melatonin basit bir hormon değildir. Vücuda artık motorları durdur, dinlen, hücre onarımını başlat ve bağışıklık sistemini yenile diyen ana şalterdir. Balıkların gruplar halinde yüzmesini, üremesini ve dikey göçlerini bu ritim belirler. Fakat siz odanızın ışığını kapatıp akvaryumunuzun o meşhur mavi ay ışığı modunu açtığınızda aslında suyun altında neler oluyor? Avrupa tatlı sularında yapılan kapsamlı saha araştırmaları geceleri yüzeye vuran sadece bir lükslük inanılmaz düşük bir ışığın bile Avrupa levreği gibi balıklarda gece melatonin üretimini anında ve tamamen durduğunu kanıtlamıştır. Bir lüks ışık miktarının ne kadar zayıf olduğunu biliyor musunuz? Sıradan bir mum ışığının onda biri kadardır. Sizin akvaryumunuzda yaktığınız o gece lambası ise muhtemelen bunun onlarca katı gücündedir. Melatonin üretimi durduğunda balık uyku moduna geçemez. Beyni ışığı algıladığı için hala gündüz olduğunu zanneder. Bu yüzden balık fizyolojik bir kaosa sürüklenir. Kronik uykusuzluk balığın kanındaki stres hormonu olan kortizol seviyelerini tavan yaptırır. Kortizol sürekli yüksek kaldığında ise korkunç bir şey olur. Bağışıklık sistemi tamamen çöker. İşte o an akvaryumunuzdaki o görünmez katil uyanır. Suyunuzun amonyak seviyesi tamamen sıfır olabilir. Nitratınız mükemmel olabilir. En kaliteli filtreyi kullanıyor olabilirsiniz. Fakat balıklarınız sebepsiz yere beyaz benek hastalığına yakalanır. Solungaçları kızarır, pulları dökülür veya bir sabah onları kumun üstünde ölü bulursunuz. Sebebini anlayamazsınız. Su test kitleriyle ölçüm yaparsınız. Her şey doğru, her şey yolunda dersiniz. Hayır, aslında her şeyi doğru yapmadınız. Onların en temel biyolojik hakkını, uykusunu gece boyu açık bıraktığınız o şık lambayla çaldınız. Ve uykusuzluk dünyadaki en ölümcül hastalıklardan biridir. Fakat işin en korkunç, en tüyleri ürpertici kısmı sadece o gece ölen balıklar değildir. Işık kirliliğinin yarattığı bu tahribat DNA düzeyine inerek nesilden nesile aktarılmaktadır. Dünyanın en prestijli bilim kurumlarından biri olan Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü 2024 yılında Toplam Çevre dergisinde çok çarpıcı bir deneye imza attı. Bilim insanları tamamen sağlıklı dişi zebra danyoları aldılar ve onlara gece boyunca farklı dalga boylarında yapay ışık uyguladılar. Sadece 5 gece sonra, bakın aylar ya da yıllar değil, sadece 5 gece içinde balıklar klinik düzeyde anksiyete belirtileri göstermeye başladı. Akvaryumun ortasında rahatça yüzmeyi bıraktılar. Cam kenarlarına yapışarak dibe çökerek korku içinde titremeye ve saklanmaya başladılar. Buraya çok dikkat edin. Deneyde farklı ışık renkleri kullanıldı. Peki en büyük paniğe ve en şiddetli anksiyeteye neden olan ışık rengi neydi biliyor musunuz? Mavi ışık. Akvaryum endüstrisinin bize sakinleştirici gece izleme ışığı olarak sattığı o mavi ledler balıkların psikolojisini ve sinir sistemini en hızlı çökerten spektrumdu. Neden mi? Çünkü doğada mavi ışık güneşin doğuşunu ve sabahın ilk saatlerini simgeler. Siz gece mavi ışık yaktığınızda balığın beynine saatlerce "Uyan, uyanık kal, güneş doğuyor, avcılar geliyor" diye bağırıyorsunuz. Bu balık için bitmek bilmeyen bir işkencedir. Fakat Max Planck bilim insanlarını asıl dehşete düşüren şey bu değildi. Araştırmacılar bu uykusuz ve stresli dişi balıkların üremesine izin verdiler. Doğan yavruları aldılar ve hayatlarında tek bir gün bile gece ışığına maruz bırakmadılar. Onları tamamen doğal, ışıksız, karanlık gecelerde büyüttüler. Fakat yavru balıklar sanki gece ışığı işkencesine bizzat kendileri yaşamış gibi anksiyete gösteriyor, gündüzleri yüzmekten korkuyor ve hareketsiz kalıyorlardı. Travma epigenetik kodla işlenmiş ve bir sonraki nesile aktarılmıştı. Sırf estetik zevkiniz tatmin olsun diye odanızı süsleyen o mavi ışık, o akvaryumda doğacak olan yavruların bile zihinsel sağlığını geri döndürülemez biçimde bozuyordu. İşte mükemmelliyetçiliğimizin bedeli budur. Peki bu krizden nasıl çıkacağız? Balıklarımızı seviyorsak bu yıkımı nasıl durduracağız? Akvaryum hobisinin görünmez kuralları aslında biyolojiyi taklit etmekten geçiyor. Balıklarınızın tıpkı sizin gibi mutlak karanlığa ihtiyacı vardır.
Gündüzleri bitkilerinizin fotosentez yapması ve balıkların biyolojik ritmini bulması için tam spektrumlu aydınlatmalara ihtiyaç duyarız. Özellikle kırmızı spektrum bitkilerin boylanmasını ve gövde gelişimini tetiklerken mavi spektrum yaprak gelişimini sağlar. Bitkili tanklar ve resifler için 8-10 saat, sadece balık olan tanklar için 6 saat gündüz ışığı idealdir. Gece olduğunda bu ışıklar kapanmalıdır. Ay ışığı adı altında satılan gece boyu yanan o mavi ledler sadece ve sadece sizin insan gözünüz içindir. Balıklar için değil. Doğadaki gerçek ay ışığı suyun altına sizin akvaryum ledleriniz kadar güçlü mavi dalgalar halinde nüfuz etmez. Mavi ışık akvaryumumuzda istenmeyen yeşil yosun patlamasını kışkırtırken balığınızın uyku ritmini alt üst eder. Çözüm son derece teknolojik ama bir o kadar basittir. Işıklarınızı otomatik bir zamanlayıcıya veya akıllı kontrollere bağlayın. Işık döngüsündeki matematiksel tutarlılık balıkların biyolojik saatlerini kurmasını ve kendilerini güvende hissetmesini sağlar. Peki ya gece geç saatlerde işten dönüyorsanız? Evinizin salonunda oturup balıklarınızı rahatsız etmeden biraz izlemek istiyorsanız? Onlara zarar vermeden bunu yapmanın bir yolu var mı? Evet, var. Fakat bu endüstrinin size dayattığı mavi ışık değildir. Kırmızı ışık, su altındaki fizik kurallarına göre kırmızı dalga boyu suda en hızlı emilen, enerjisini çok çabuk kaybeden ve en az derin işleyen ışıktır. Birçok tatlı su balığının gözü kırmızı spektrumu algılamakta fizyolojik olarak zayıftır. Geceleri kısa süreli gözlemler yapmak istiyorsanız ışığınızın mavi yeşil kanallarını sıfıra indirip sadece düşük yoğunluklu kırmızı veya eflatun spektrumu seçebilirsiniz. Kırmızı ışık melatonin üretimini ve sirkadyen ritmi mavi ışık kadar şiddetli sabote etmez ve yosun büyümesini kışkırtmaz. Fakat unutmayın, siz izlemeyi bitirdikten sonra eninde sonunda o kırmızı ışık bile tamamen kapatılmalıdır. Hobicilik demek, kapalı bir cam kutunun içindeki her şeye hükmetmek demek değildir. Bizler doğanın hakimi değiliz. Gerçek ustalık, sınırlarımızı bilmek ve doğanın kendi işini kendi bildiği gibi yapmasına izin verebilmektir. Balıklarımız için en güçlü filtreleri kullanabiliriz. Onlara en pahalı yemleri de verebiliriz. Suyu laboratuvar düzeyinde berrak tutabiliriz. Fakat onlara verebileceğimiz en değerli, en iyileştirici hediye aslında hiçbir maliyet olmayan, satın alamayan tek şey: karanlık. Fişleri çekin, ışıkları söndürün ve onların bu 450 milyon yıllık kadim uygu ritüellerini yaşamalarına izin verin. Akvaryumunuzdaki o ışıklı, görünmez stresi ortadan kaldırdığınızda balıklarınızın renklerinin nasıl canlandığını, o bitmek bilmeyen hastalıkların nasıl bir anda yok olduğunu ve canlılarınızın ne kadar uzun süre yaşadıklarını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Karanlık, boşluk demek değildir. Karanlık, şifadır.